Proje yönetimi, belirli bir projenin hedef ve amaçlarına uygun bir şekilde bitirilmesi için mevcut kaynakların planlanması, organize edilmesi, tedarik edilmesi ve bu kaynakların yönetilmesidir. Çeviride proje derken, proje aslında bizim müşterilerimizden aldığımız işler. Bu işler yazılı çeviri işleri, sözlü çeviri işleri, altyazı işleri olabilir veya farklı deşifre işleri olabilir. Bir çeviri firmasının aldığı, para kazanmak için, iş yapabilmek için aldığı tüm işler aslında birer projedir. Çeviride proje yönetimi ise bu alınan işlerin uygun bir şekilde, tanımda da belirttiğim gibi kaynaklara uygun bir şekilde tamamlanması ve bu işin yönetilmesidir. Bu noktada çeviri proje yöneticileri bir maestro gibi mevcut paydaşları yönetir. Bu paydaşlar nelerdir? Çevirmenlerdir, çeviriyi kontrol eden editörlerdir ve son okumasını yapan proofreader'lar, son okuyuculardır. Burada önemli olan çeviri projesi yönetiminde bazı işletmelerde farklı olabilir ama bizim işletmemizde fiyat verebilmek müşteriye, süre bilgisi verebilmek ve hangi kalitede işi teslim edebileceğimizi müşteriye aktarmaktır. Bu bizdeki proje yöneticisinin görevlerinden biridir. Müşteriye fiyat teklifini gönderdikten ve onayını aldıktan sonra belirtilen ücret, bütçe dahilinde ve süre dahilinde bu çeviriyi uygun çevirmenlere vermek, çevirinin uygun zamanda geldiğinden emin olmak, kontrolü için diğer kaynakları ve son okuması için kendi kaynaklarını, diğer kaynakları kullanmaktır. Bu arada kontrol veya son okuma için proje yöneticisi devreye girebilir. Bu tamamen işin mahiyetine bağlı olarak alınabilen bir karardır. Hızlı bir teslimat için veya bütçede biraz daha kazanç elde edebilmek için bu çözüme girilebilir. Biz proje yöneticisi pozisyonunda birileriyle çalışırken genellikle çeviri arka planının olmasını istiyoruz. Böyle bir zorunluluk yok ama çeviri iyi yöneteceği için çeviri arka planının olması önemli. Çeviri eğitimi almış olması önemli. Ben çevirmen arkadaşlarla staj yaptığım zaman ofisimizde farklı pozisyonlarda çalışan arkadaşlara bunları gösteriyorum. Yani proje yöneticisi arkadaşımız var. O arkadaşın neler yaptığını çeviri öğrencilerinin staj esnasında görüyorlar. Satış uzmanımız var, iş geliştirme uzmanı dediğimiz. O kişinin de ne yaptığını görüyorlar. O nedenle çeviri proje yöneticiliği aslında çevirmenlikten sonra gelebilecek en ideal çeviri işletmelerinde göz önünde bulundurulabilecek en ideal pozisyonlardan biri. Mezun olduktan sonra çevirmenlik yapmak istemeyen arkadaşlar rahatlıkla çeviri proje yöneticiliğine yönelebilir. Ama bunun için bazı özelliklere sahip olmaları lazım. Bunlar ben tamamen kendi kişisel deneyimimi göz önünde bulundurarak bunları söylüyorum. Bunlardan öncelik olan şey süreçleri takip edebilmek, takvim hazırlayabilmek ve bu takvime uymak ve çalıştığı kişileri, paydaşları bu takvime uygun bir şekilde yönlendirebilmek. Daha sonra detay odaklı olabilmek. Detaydan kastım biliyorsunuz çeviri çok önemli bir iş ve büyük çeviri projeleri büyük sonuçlara yol açabilir. O nedenle çevirinin tam yapılması, kalite standartlarının tutturulması, müşterinin verdiği talimatlara çevirmen ve diğer paydaşların uygun olup olmadığı, ayrıca bazı çeviri projeleri mizampaj dediğimiz desktop publishing, DTP veya masaüstü yayıncılık dediğimiz hizmetler gerektirir. Bu hizmetlere uygun olarak hazırlanması da çok detaylı bir iştir ve bu nedenle detay odaklı olması gerekir. Ayrıca hem müşteri kanadında hem de çevirmen ve işi gerçekten yapan emekçiler kanadında farklı kişilerle iletişimde olacağı için proje yöneticisinin sabırlı olması lazım.
ve birazcık ileri görüşlü olması lazım bence. Çeviri işlerinde proje yönetiminin önemi çok büyük. Dediğim gibi bir maestro görevi geliyor ve başında maestro olmayan bir koro çok kötü bir eser ortaya çıkarabilir. O nedenle çeviri işini yönetecek birine ihtiyaç var. Olmazsa olmaz. Çok önemli. Ve bu işi layıkıyla yapmak da çok önemli. Bu noktada çeviri eğitimi alan öğrencilere opsiyonlarını açık tutmalarını öneriyorum. Yani illaki çeviri eğitimi alıp mezun olduktan sonra çevirmen olmanız gerekiyor diye bir zorunluluk yok. Çeviriyi yapıp daha sonrasında ufak bir kariyer değişikliği olarak çeviri proje yöneticiliğini düşünebilirsiniz. Bunun için daha önce söylediğim sabırlı olmak, detaylı olmak, takvime uymak, ileri görüşlü olmak ve iletişim becerilerinizin güçlü olması alanlarında kendinizi geliştirirseniz veya buna yönelik bir yatkınlığınızın olduğunu düşünüyorsanız çeviri proje yönetimine bir göz atın ve buna bir şans verin derim. Ben kendi deneyimime göre söylemek istersem çeviri yapmaktan daha çok proje yöneticiliğini seviyorum. Uzun seneler proje yönetimi yaptım ve bunu çok keyif alarak yaptım. O nedenle çeviri mezunu veya çeviri öğrencisi arkadaşlara gönül rahatlığıyla tavsiye ederim. Proje yöneticiliğinin çevirmen açısından çıkışı sürecin önündedir. Bu nasıl bir soru tamamlayayım? Nasıl Proje yani? Tam olarak ne demek istiyorsun? Çevirmen açısından çevirdeki değil mi? Yani aslında bilemedim. Nasıl desem? Şöyle diyebilirim onun yanıtı olarak. Ya ne diyorlar hani şey diyorlar ya. Nasıl oldu? Durdurayım mı? Durduramıyorum. Şimdi konuya nasıl gireyim? Siz soru cevap mı olacak? Yoksa ben doğrudan bodozlama gireyim mi? Nasıl yapalım? Ya da şöyle yapalım. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çeviride proje yönetimini açıklayacağım. Ama önce likelamak için buraya, kanalıma abone olmak için buraya tıklayalım.